Hiç kimsenin sizi sevmesi için ne yapmanız gerektiğini düşündünüz mü? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda ters psikoloji ve stoacılığın gücünü kullanarak nasıl daha sevilen biri olabileceğinizi keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Ters psikolojinin temel ilkeleri. Ters psikoloji, birine yapmasını istediğiniz şeyi tam tersini söyleyerek yaptırma yöntemidir. İnsan doğasının isyankar eğilimlerinden faydalanan bu yöntem, doğru kullanıldığında son derece etkili olabilir. Temel olarak, insanlar kendilerini bir şey yapmaya zorlanmış hissettiklerinde genellikle tam tersini yapma eğilimindedirler. Ters psikolojinin bu doğasından yararlanarak, onların aslında yapmalarını istediğiniz şeyi gönüllü olarak yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ters psikolojinin temel ilkelerinden ilki, karşı tarafın isyankar bir tutum sergilemesini beklemektir. Bu, özellikle çocuklarda ve gençlerde sıkça gözlemlenen bir durumdur. Bir ebeveyn, çocuğuna odasını toplamasını söylediğinde, çocuk genellikle bunu yapmayı reddeder. Ancak ebeveyn, odanda dağınıklık yapmaya devam edebilirsin, nasıl rahat ediyorsan öyle yaşa dediğinde, çocuk kendi kararını veriyormuş gibi hissederek odasını toplama eğiliminde olabilir. Bir diğer önemli ilke, ters psikolojinin her durumda çalışmayabileceğini ve kişinin psikolojik durumu, kişiliği ve mevcut duruma bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabileceğini kabul etmektir. Bu nedenle bu yöntemi kullanırken dikkatli ve empatik olmak önemlidir. Kişiyi gerçekten anlamak ve onun perspektifinden bakabilmek, ters psikolojiyi etkili bir şekilde uygulayabilmek için kritik öneme sahiptir. Ters psikolojinin bir başka önemli unsuru samimiyettir. Karşı taraf manipüle edildiğini hissederse bu yöntem ters tepebilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ters psikolojiyi uygularken doğal ve samimi olmak, manipülatif bir hava yaratmaktan kaçınmak gereklidir. Son olarak ters psikolojinin zamanlaması ve dozajı da büyük önem taşır. Çok sık veya yanlış zamanlarda kullanıldığında bu yöntem etkinliğini kaybedebilir. Bu nedenle doğru zamanda ve uygun bir şekilde kullanmak, ters psikolojinin en iyi sonuçları vermesini sağlar. Bu temel ilkeleri anlamak ve uygulamak, ters psikolojiyi etkili bir iletişim aracı haline getirebilir. İnsanların doğal isyankar doğalarını dikkate alarak, onlara doğru yolu göstermek ve istenilen davranışı teşvik etmek mümkündür. Bu yöntem, doğru kullanıldığında hem kişisel ilişkilerde hem de profesyonel hayatta önemli avantajlar sağlayabilir. İnsan psikolojisini anlamak. İnsan psikolojisini anlamak, sosyal ilişkilerde ve iletişimde başarılı olmanın anahtarıdır. İnsanlar karmaşık varlıklardır ve davranışları, duyguları, düşünceleri birçok faktörden etkilenir. Bu faktörler arasında biyolojik, sosyal, kültürel ve çevresel unsurlar yer alır. İnsan psikolojisini anlamak için bu unsurları ve bunların birey üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelemek gereklidir. Öncelikle, insan psikolojisinin biyolojik temellerine bakmak önemlidir. Beyin ve sinir sistemi, düşünme, hissetme ve davranma süreçlerinin merkezindedir. Nörotransmitterler adı verilen kimyasallar, beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlar ve bu kimyasalların dengesi, kişinin ruh hali ve davranışları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Örneğin, serotonin eksikliği depresyonla ilişkilidir ve dopamin seviyeleri motivasyon ve ödül mekanizmalarını etkiler. Biyolojik perspektiften insan psikolojisini anlamak, kişilerin neden belirli şekilde davrandıklarına dair bilimsel bir temel sağlar. İkinci olarak, sosyal ve kültürel faktörler insan psikolojisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve çevreleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları ve toplumun geneli bireyin düşünce ve davranışlarını şekillendirir. Kültürel normlar ve değerler bireylerin neyin doğru veya yanlış olduğuna dair algılarını belirler. Örneğin, bazı kültürlerde bireysellik ve bağımsızlık ön plandayken, diğerlerinde topluluk ve kolektivizm daha önemli kabul edilir.
Bu sosyal ve kültürel faktörlerin farkında olmak, insan davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için kritik öneme sahiptir. Çevresel faktörler de insan psikolojisi üzerinde derin etkiler yaratır. Fiziksel çevre, kişinin ruh hali ve davranışlarını doğrudan etkileyebilir. Örneğin, doğal ışık alan bir ortamda bulunan kişiler genellikle daha enerjik ve pozitif hissederken, karanlık ve kapalı alanlarda bu duygular azalabilir. Ayrıca sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi ve yaşam koşulları gibi çevresel faktörler de bireyin psikolojik durumu üzerinde belirleyici olabilir. İnsan psikolojisini anlamanın bir diğer önemli unsuru ise bireysel farklılıklardır. Her birey, genetik mirası, yaşam deneyimleri ve kişilik özellikleri ile benzersizdir. Kişilik, bireyin tutarlı düşünme, hissetme ve davranma biçimlerini ifade eder. 5 faktör kuramı gibi kişilik teorileri, insanların kişiliklerini 5 ana boyutta, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve açıklık inceleyerek sınıflandırır. Bu teoriler, bireylerin neden belirli durumlara farklı tepkiler verdiğini anlamak için kullanışlıdır. Son olarak, insan psikolojisini anlamak, empati gerektirir. Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Empati kurabilmek, sağlıklı ve etkili iletişimin temelini oluşturur. Empatik bireyler, karşılarındaki kişinin perspektifini anlamaya çalışır ve bu, ilişkilerde daha derin bir bağ kurulmasını sağlar. Empati, sadece kişisel ilişkilerde değil, profesyonel hayatta da önemli bir beceridir. Liderler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve birçok diğer meslek grubu empati yetenekleri sayesinde daha etkili ve başarılı olabilirler. Sonuç olarak insan psikolojisini anlamak, çeşitli biyolojik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerin farkında olmayı gerektirir. Bu faktörleri anlamak, bireylerin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını daha iyi yorumlamamızı sağlar. Empati kurabilmek ve bireysel farklılıkları takdir etmek, insan psikolojisini anlamanın ve etkili iletişim kurmanın anahtarlarıdır. Ters psikolojiyi uygulama yöntemleri. Ters psikoloji, insanların doğal isyankarlık eğilimlerinden yararlanarak, onlara belirli bir davranışı gerçekleştirmeleri için dolaylı bir şekilde yönlendirme yöntemidir. Bu strateji, doğru uygulandığında son derece etkili olabilir. Ancak, başarılı bir şekilde ters psikoloji uygulamak için belirli teknikler ve incelikler gereklidir. İlk olarak, ters psikolojiyi uygularken, hedef kişinin kişilik özelliklerini ve mevcut ruh halini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Ters psikoloji, özellikle inatçı veya bağımsızlıklarına düşkün bireyler üzerinde daha etkili olabilir. Bu tür kişiler, kendilerine doğrudan bir talimat verildiğinde, genellikle karşıt bir tutum sergilerler. Örneğin, bir genç ebeveynlerinin direktiflerine karşı çıkma eğiliminde ise, ders çalışmak zorunda değilsin, nasıl olsa kendi kararlarını veriyorsun gibi bir ifade, onu ders çalışmaya yönlendirebilir. Ancak bu yöntemin her bireyde aynı etkiyi yaratmayacağını unutmamak gerekir. Ters psikoloji uygularken, kullanılan dilin ve tonun dikkatli bir şekilde seçilmesi gereklidir. Emir verici veya otoriter bir tonda konuşmak yerine daha yumuşak ve sanki öneri yapıyormuş gibi bir üslup kullanmak daha etkili olabilir. İnsanlar genellikle kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahip olduklarını hissetmek isterler. Bu nedenle onlara seçim şansı tanıyarak ters psikolojiyi daha etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz. Örneğin, elbette bugün spor yapmak zorunda değilsin. Ama enerji seviyeni yüksek tutmak için bu senin için iyi olabilir gibi bir cümle, kişinin spor yapmayı kendi kararıymış gibi algılamasını sağlayabilir. Bir diğer önemli nokta, ters psikolojinin uygulanma sıklığıdır. Bu yöntemi sürekli kullanmak, kişinin bunu fark etmesine ve manipüle edildiğini hissetmesine yol açabilir. Bu da yöntemin etkisiz hale gelmesine ve güven kaybına neden olabilir.
Ters psikolojiyi stratejik ve dikkatli bir şekilde gerektiğinde kullanmak en iyisidir. Her durumda aynı yöntemi kullanmak yerine, duruma ve kişiye göre farklı yaklaşımlar benimsemek daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Ters psikolojiyi etkili bir şekilde uygulamak için duygusal zekanın kullanılması da önemlidir. Duygusal zeka, başkalarının duygularını anlama ve yönetme yeteneğidir. Ters psikolojiyi kullanırken, karşı tarafın duygusal durumunu ve tepkilerini dikkatlice gözlemlemek, stratejinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir. Kişi, stresli veya üzgün olduğunda, bu yöntemi kullanmak ters tepebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, duygusal zekanızı kullanarak, en uygun zamanı ve durumu belirlemek önemlidir. Ayrıca, ters psikolojinin olumlu bir çerçevede sunulması da başarıyı artırabilir. Olumsuz bir dille yaklaşmak yerine, olumlu bir dil kullanmak, kişinin kendini daha iyi hissetmesine ve dolayısıyla daha istekli olmasına yol açar. Örneğin, bugün spora gitmek zorunda değilsin ama gidersen kendini daha enerjik hissedebilirsin gibi bir ifade, kişiyi motive edebilir. Olumlu ve destekleyici bir dil kullanmak, kişinin kendini baskı altında hissetmeden doğru kararı vermesini sağlar. Son olarak, ters psikolojiyi kullanırken samimi ve doğal olmak çok önemlidir. Manipülatif veya yapay bir izlenim yaratmak, karşı tarafın güvensizlik hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle niyetlerinizi açıkça ve dürüstçe ortaya koyarak, kişiye gerçekten yardımcı olmak istediğinizi hissettirmeniz gerekir. Samimiyet, ters psikolojinin etkisini artırır ve sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturur. Sonuç olarak, ters psikolojiyi uygulama yöntemleri, dikkatli bir gözlem, doğru zamanlama, uygun dil kullanımı ve duygusal zeka gerektirir. Bu teknikleri doğru bir şekilde uygulayarak, insanları istenilen davranışlara yönlendirmek mümkündür. Ancak bu yöntemi dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanmak, uzun vadede başarılı ve güvene dayalı ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Stoacılığın rolü ve faydaları. Stoacılık, m.ö. 3. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkan ve Roma İmparatorluğu döneminde yaygınlaşan bir felsefi akımdır. Zeno tarafından kurulan bu felsefe, insanların mutluluğa ulaşmak için dış etkenlerden bağımsız olarak sadece kendi içsel durumlarına odaklanmaları gerektiğini savunur. Stoacılığın temel ilkeleri, günümüzde de kişisel gelişim, stres yönetimi ve liderlik gibi alanlarda büyük faydalar sağlar. Stoacılığın merkezinde doğaya uygun yaşamak ve doğanın akışına uyum sağlamak fikri yatar. Stoacılar, evrenin akıl ve düzenle yönetildiğine inanırlar. Bu anlayış, insanların kendi kontrol edemedikleri şeyler üzerinde endişelenmeyi bırakmalarını teşvik eder. Stoacılığın bu ilkesi, modern psikolojide kontrol edilemeyenler üzerinde durmamak prensibiyle paralellik gösterir. Bu yaklaşım, insanların stres ve anksiyete düzeylerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Örneğin bir sınav sonucu hakkında endişelenmek yerine, kişi elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalı ve sonucu kabullenmelidir. Stoacılık, erdemli bir yaşam sürmenin önemine vurgu yapar. Erdemler stoacılara göre mutluluğun ve iç huzurun anahtarıdır. Bu erdemler arasında bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük bulunur. Stoacılar bu erdemleri hayatlarının merkezine koyarak her durumda doğru olanı yapmaya çalışırlar. Bu da onların dış etkenlerden bağımsız olarak içsel bir huzur ve mutluluk bulmalarını sağlar. Modern dünyada bu erdemler kişisel ve profesyonel ilişkilerde güven ve saygı kazanmanın temel taşlarıdır. Örneğin bir liderin adaletli ve ölçülü olması ona duyulan güveni artırır ve ekibinin motivasyonunu yükseltir. Stoacılık aynı zamanda duygusal dengeyi koruma konusunda da önemli bir rehberlik sunar. Stoacılar, duygularını kontrol edebilmenin ve aşırı tepkilerden kaçınmanın önemini vurgularlar. Onlara göre dış etkenlere aşırı tepki vermek kişinin iç huzurunu bozar ve mantıklı kararlar almasını engeller. Bu nedenle Stoacılar her durumda sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi öğütlerler. Günümüzde bu yaklaşım stres yönetimi ve duygusal zeka konularında büyük önem taşır.
Örneğin, iş yerinde bir kriz anında stoacı bir yaklaşım benimseyen bir kişi sakinliğini koruyarak daha etkili çözümler üretebilir. Stoacılığın bir diğer önemli ilkesi, ölüm ve kayıp gibi kaçınılmaz gerçekleri kabullenmektir. Stoacılar, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve ondan korkmanın anlamsız olduğunu savunurlar. Bu anlayış, insanların yaşamın geçiciliğini fark etmelerini ve anı yaşamalarını teşvik eder. Bu yaklaşım, modern psikolojide memento mori, ölümü hatırla, prensibiyle ifade edilir ve kişinin yaşamın değerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örneğin, stoacı bir kişi, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirerek ve anlamlı anılar biriktirerek hayatını daha dolu dolu yaşayabilir. Stoacılık, ayrıca insan ilişkilerinde de önemli bir rol oynar. Stoacılar, diğer insanlara karşı empati ve anlayış göstermeyi öğütlerler. Herkesin kendi içsel mücadeleleri ve zorlukları olduğunu kabul ederler. Bu anlayış, insanlarla daha sağlıklı ve empatik ilişkiler kurmayı sağlar. Modern dünyada bu yaklaşım, özellikle çatışma çözümü ve iletişim becerileri açısından büyük önem taşır. Örneğin, stoacı bir yaklaşım benimseyen bir yönetici, çalışanlarının ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi anlayarak onların motivasyonunu artırabilir ve daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratabilir. Sonuç olarak, stoacılık, insanlara içsel huzur, mutluluk ve erdemli bir yaşam sürme konusunda rehberlik eden güçlü bir felsefi akımdır. Stoacılığın temel ilkeleri modern dünyada da geçerliliğini korur ve kişisel gelişim, stres yönetimi, liderlik ve insan ilişkileri gibi alanlarda büyük faydalar sağlar. Bu felsefeyi benimseyen kişiler, yaşamın zorlukları karşısında daha dirençli, duygusal olarak dengeli ve erdemli bir yaşam sürerek daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürdürebilirler. Ters psikoloji ile stoacılığı birleştirme teknikleri. Ters psikoloji ve stoacılığı birleştirmek, insanların düşünce ve davranışlarını daha etkili bir şekilde yönlendirmek ve içsel huzuru sağlamak için güçlü bir araç olabilir. Bu iki yöntemin birleşimi hem bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını hem de başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar. Ters psikoloji, insanların doğal isyankar eğilimlerinden yararlanarak onları dolaylı yoldan yönlendirme yöntemidir. Stoacılık ise içsel dengeyi ve erdemli bir yaşamı merkeze alan bir felsefedir. Bu iki yaklaşımı birleştirerek etkili iletişim ve içsel huzuru sağlamanın yollarını inceleyelim. İlk olarak ters psikoloji ve stoacılığı birleştirmenin en önemli yollarından biri empati ve anlayış ile yaklaşmaktır. Stoacılar, başkalarının perspektifini anlamanın ve onların duygusal durumlarına saygı duymanın önemini vurgular. Ters psikolojiyi uygularken de karşınızdaki kişinin duygusal ve psikolojik durumunu dikkate alarak hareket etmek çok önemlidir. Örneğin, bir arkadaşınızın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını istiyorsanız, ona doğrudan tavsiye vermek yerine, "Elbette istediğin gibi yaşayabilirsin ama sağlıklı olmak için bazı küçük değişiklikler yapmanın faydalı olabileceğini düşündün mü?" şeklinde bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu şekilde onun özgürlüğünü ve kararlarını takdir ederek dolaylı yoldan sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer önemli teknik, kontrol edilemeyen şeyler üzerinde durmamaktır. Stoacılık, insanların kontrol edemeyecekleri dış etkenler yerine kendi düşünce ve davranışlarına odaklanmalarını önerir. Ters psikolojiyi kullanırken de karşınızdaki kişinin kontrol edemeyeceği durumlar yerine kendi içsel kaynaklarına ve yeteneklerine odaklanmasını teşvik edebilirsiniz. Örneğin, bir öğrencinin sınav stresiyle başa çıkmasına yardımcı olmak için sınavın sonucunu tamamen kontrol edemezsin. Ama çalışarak ve kendine güvenerek elinden gelenin en iyisini yapabilirsin diyerek onun içsel motivasyonunu artırabilirsiniz. Bu şekilde stoacı bir perspektiften yaklaşarak öğrencinin kendi kontrolü altındaki şeylere odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ters psikoloji ve stoacılığı birleştirmenin bir diğer etkili yolu,
duygusal dengeyi korumaktır. Stoacılar, duygusal tepkileri kontrol etmenin ve aşırı duygusal tepkilerden kaçınmanın önemini vurgularlar. Ters psikolojiyi kullanırken de, karşınızdaki kişinin duygusal durumunu göz önünde bulundurarak sakin ve mantıklı bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Örneğin, bir iş arkadaşınızın stresli bir projeyi tamamlamasına yardımcı olmak için bu projeyi başaramayabilirsin ama sakin kalarak ve adım adım ilerleyerek elinden gelenin en iyisini yapabilirsin şeklinde bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu, onun duygusal dengesini koruyarak projeye daha sakin ve mantıklı bir şekilde yaklaşmasını sağlayabilir. Stoacılığın erdemli yaşam ilkeleri ters psikolojiyi uygularken de büyük önem taşır. Erdemli bir yaşam sürmek, Stoacıların mutluluğa ulaşmak için temel bir yol olarak gördükleri bir ilkedir. Ters psikolojiyi kullanırken de karşınızdaki kişiye erdemli davranışları teşvik etmek önemlidir. Örneğin, bir çocuğun sorumluluk sahibi olmasını sağlamak için elbette sorumluluklarını yerine getirmek zorunda değilsin. Ama sorumluluklarını yerine getirirsen daha güvenilir ve saygıdeğer biri olabilirsin diyerek onun erdemli davranışlar sergilemesini teşvik edebilirsiniz. Bu şekilde ters psikolojiyi kullanarak Stoacı erdemleri hayatına entegre etmesine yardımcı olabilirsiniz. Son olarak, Stoacılığın kabullenme ilkesi, ters psikoloji ile birlikte kullanıldığında, insanların yaşamın zorluklarıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Stoacılar, yaşamın kaçınılmaz zorluklarını ve değişimlerini kabullenmenin önemini vurgularlar. Ters psikolojiyi kullanarak karşınızdaki kişiye bu zorlukları kabullenmeyi ve onlarla başa çıkmayı öğretebilirsiniz. Örneğin, bir arkadaşınızın işten ayrılma korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olmak için belki de bu iş senin için uygun değildir ve yeni fırsatlar seni bekliyor olabilir. Kendine güvenerek ve değişimi kabullenerek daha iyi bir iş bulabilirsin diyerek onun değişimi kabullenmesini ve daha olumlu bir perspektiften bakmasını sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak ters psikoloji ve stoacılığı birleştirmek, insanların düşünce ve davranışlarını daha etkili bir şekilde yönlendirmek ve içsel huzuru sağlamak için güçlü bir araçtır. Empati ve anlayışla yaklaşmak, kontrol edilemeyen şeyler üzerinde durmamak, duygusal dengeyi korumak, erdemli bir yaşamı teşvik etmek ve kabullenme ilkelerini benimsemek, bu iki yöntemin birleştirilmesi için etkili tekniklerdir. Bu teknikleri doğru bir şekilde uygulayarak hem kendiniz hem de başkaları için daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam oluşturabilirsiniz. Bugünkü videomuzda ters psikoloji ve stoacılığın nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini detaylı bir şekilde inceledik. Bu iki güçlü yöntemi birleştirerek hem kendi içsel huzurumuzu bulabilir hem de başkalarıyla olan ilişkilerimizde daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabiliriz. Umarım paylaştığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur ve günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz pratik çözümler sunmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı da çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.